Herkese tekrar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse senediyle karşınızdayız ve yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz ışığında, teknik analizin bize sağladığı veriler ve tecrübelerimizle yapıyoruz bu videoları. Sizden ricam öncelikle videoyu güzelce ve sabırla izleyin. Çünkü sabırsızsanız bu işlerde kaybeden tarafta olursunuz. Onun için bir 10 dakikalık videoyu izlemek ağrınıza gitmesin. O videoda birçok şey öğrenebilirsiniz eğer isterseniz. Ama ben videoyu izleyeyim de hissenin adını alıp gideyim, hisseyi alayım, zengin olayım diye düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü biz videoda her zaman bir bütün olarak konuşuyoruz. Her zaman bir bütün olarak analiz yapıyoruz. Yani videonun bütünlüğünü bozarsanız, yarısını izleyip yarısını izlemezseniz, ne dediğimizi anlamazsanız tamamıyla, kısacası analizi bir bütün olarak algılamazsanız, sadece cımbızlayıp da oradan buradan işte hissenin adını alayım gideyim gibi düşünürseniz kesinlikle yanılırsınız ve kaybedersiniz. Onun için sizden sadece sabırlı olmanızı istiyorum. Ben zaten videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Kısa tutmak benim de işime geldiği için uzatmamaya çalışıyorum. Videomuza geçeceğiz, analizimize geçeceğiz daha doğrusu. Fakat çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz Hatek, borsa kodu, şirketin ismi ise Hatay Tekstil. Daha önce analizini yaptık, sizinle paylaşmıştık. Yaklaşık 2 ay önceydi ve biz analizini yaptığımız zaman hangi seviyedeydi, biz hangi hedefleri vermiştik, hangi şartları koymuştuk, hepsini sizinle kısa bir paylaşacağız. Daha sonra analizimizi yapıp videonun asıl amacını ve yüksek potansiyelini sizinle paylaşacağız. Şimdi 2 ay önce dediğim gibi videosunu paylaşmıştık. Videosunu paylaştığımız zaman hisse 11.43 TL seviyesindeydi. Şu an gördüğünüz gibi şöyle hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 14.90 TL'ye kadar gelmiş. 2 ayda %30'luk bir yükseliş yapmış. Tabii biz bu verileri nereden alıyoruz? Yani bu bilgileri nereden alıyoruz? Yani yüksek potansiyelleri, verdiğimiz hedefleri nereden buluyoruz? Tabii ki teknik analizle yapıyoruz biz bunları. Teknik analiz olmazsa bir hissenin nereye gideceğini, nereden düşeceğini, nereye kadar düşebileceğini, yükseldiği zaman ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli olduğunu, düştüğü zaman, düşeceği zaman nerelere kadar düşebileceğini bilemeyiz. Onun için teknik analizi kullanıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Öğrenmek isteyenler olursa bu videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki koyuyoruz. Siz o linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Siz bu kursu aldığınız zaman yatırım yapmayı öğreniyorsunuz, portföy oluşturmayı öğreniyorsunuz. Hangi hisselerin alınıp alınmaması gerektiğini veya altcoin, dolar nereden alıp nereden satılması gerektiğini hepsini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerde profesyonel oluyorsunuz. Onun için benden veya başkasından mutlaka teknik analiz öğrenmenizi her zaman size tavsiye ediyorum. Bizden almak isterseniz de dediğim gibi videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Oradan tıklarsanız karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. 103 tane şu an öğrencimiz var ve 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik. Satın almak isteyenler bilgisayar üzerinden almak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden satın aldığınız zaman vergi daha az oluyor. Onun için oradan almanız benim için daha iyi. Siz gene aynı şekilde ücret neyse onu ödüyorsunuz. Her zaman ne diyoruz? Kısa vade düşünen arkadaşlarımız da çoğunlukta olduğu için onlar için de kısaca bir analizimizi yapıp değiniyoruz. Daha sonra uzun vadeli analizimize geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir çanak kulp formasyonumuz var. Kısa vadeli dediğim günlük grafik. Kısa vadede hedeflerimiz neresi sizinle hemen paylaşalım. Gördüğünüz gibi ne dedik? Burada bir çanak kulp formasyonumuz var. Teknik olarak güzel bir formasyon görünüyor. Şöyle hemen çanağımızı çizdik. Hemen yan tarafında da gördüğünüz gibi güzel bir kulpumuz var. Ve gördüğünüz gibi şu an formasyon tamamlanmış durumda. Ve çanak kulp formasyonu direnci olan 13.63 TL üstüne atmış ve üstünde şu an duruyor.
Peki nedir buranın hedefi? Onu sizinle paylaşalım. Şuradan hemen ne diyoruz? Şöyle çanak boyunca çizgimizi alıyoruz ve kulpun bittiği yere koyuyoruz. 13.63 seviyelerine ve daha sonra gördüğünüz gibi teknik analizde ne vardır? Çanak kulp formasyonu tamamlandıktan sonra bir sonraki hedefi çanak boyu kadar olacaktır. Burada 13.63 TL üstünde kaldığı sürece de gördüğünüz gibi hedefimiz kısa vadeli çanak kulp formasyon. Hedefimiz 31 TL olacaktır. Oraya geldikten sonra bir düzeltme olabilir ama kısa vade için 13.63 TL üstünde kaldığı sürece şartımız bunun için, bu formasyon için budur. Tekrar bir düzeltme ile buraya kadar düşebilir ama düşmeyebilir de. Dediğim gibi 13.63 TL altına stop koymak şartıyla 31 TL hedefimiz vardır. Şöyle hemen bakalım yüzde kaçlık bir yükseliş potansiyeli var kısa vadeli. Şu andan itibaren gördüğünüz gibi %114'lük bir yükseliş potansiyeli var. Şartımız da 13.63 TL üstünde kaldığı sürece, fakat biz uzun vade yapıyoruz daha çok analizleri. Bizi ilgilendiren taraf daha çok uzun vadeli grafik ve uzun vadeli hedeflerimiz. Hemen onu da sizinle paylaşalım. Evet, aylık grafiğimizi açtık. Her zaman diyoruz aylık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumlardan bir tanesi bir ayda oluşmuş demek ve dolayısıyla çok uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz demektir. Ne dedik? Daha önce analizini yaptığımız bir hisse senedi. 2 ay önceki videolarımıza bakarsanız oradan bulursunuz ve orada bir şart koymuştuk. 10.07 TL üstünde kaldığı sürece bizim vereceğimiz, şu an söyleyeceğimiz hedefler geçerli olacaktır. Hala geçerliliğini koruyor. Peki neden böyle bir şey demiştik? Nasıl ve neye göre hedef vermiştik? Onu sizinle paylaşalım. Gene aynı şekilde biraz önce gösterdiğim gibi burada da bir çanak kulp formasyonumuz var. Ama uzun vadeli bir çanak kulp formasyonu. Hemen onu da sizin için çizelim. Şuradan hemen çanak aracımızı alıyoruz. Şöyle tepeleri birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok da güzel bir çanağımız var. Hemen onun yan tarafında bir kulpumuz var. Onu da sizinle paylaşalım. Şöyle. Şurada da bir kulpumuz var. Ve bu çanak kulp formasyonu gördüğünüz gibi tamamlanmış. Tabii şu pembe, yani 6.03 TL'ye gelen hareket biraz kulpu bozmuş ama tekrar üstüne attığı için biz bu çanak kulp formasyonunu hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer videomuzda ne demiştik? 10.07 üstünde kaldığı sürece bu çanak kulp formasyonu geçerlidir. Peki şartlarımız nedir? Şartımız aynı şekilde geçerliliğini o da koruyor. 10.07 TL altına düşmeyecek bu hisse. Düştüğü zaman bu çanak kulp formasyonu tamamen bozulabilir. Onun için dikkatli olun 10.07 TL'ye. Oranın altına düştüğü zaman kesinlikle ben olsam satarım. Hala eğer elimde varsa benim böyle bir stratejim olmalı. Sadece strateji anlamında söylüyorum bunu. Onun için dediğim gibi 10.07'ye dikkat. Peki 10.07 TL üstünde kaldığı sürece uzun vadeli hedeflerimiz neresi? Uzun vadeli çanak kulp formasyonumuzun hedefi ve katlama hedefi neresi? Onu sizinle paylaşıyoruz. Onu sizinle paylaşalım daha doğrusu. Ve her zaman ne diyoruz? Diyoruz ki bu grafik logaritmik bir grafik. Logaritmik grafik ne demek? Şurada sağ alt köşeye geldiğinizde TradingView'de burada grafik çeşitleri var. Normal, yüzde, yüze endeksli ve logaritmik olarak 4 tane grafik çeşidi var. Siz logaritmik grafiği açtığınızda aynı şekilde ve aylık grafiği açtığınız zaman bu şekilde bu görüntüyü yakalayabilirsiniz. Ama değiştirdiğiniz zaman farklı, daha değişik görüntüler çıkacak karşınıza. Onun için dikkatli olun. Dediğim gibi logaritmik grafiği açın. Logaritmik grafiğimizi açtığımız zaman bir çanak kulp formasyonumuz var dedik. Ve 10.07 TL üstünde kaldığı sürece ve ben bu hareketin açıkçası başladığını düşünüyorum ki burada gelmiş 10.07 TL civarına pullback dediğimiz, yani onay alma dediğimiz olayı da gerçekleştirmiş. Burada pullback'imizi yapmış ve yukarıya doğru yükselişini başlatmış diyebiliriz. Şimdi hemen bakalım nasıl bir yükseliş potansiyeli var, onu hemen sizinle paylaşalım. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza abone olup, daha doğrusu üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza abone olun, üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız. İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız. Canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta sosyal medyada ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup iletişime geçip detaylı destek alabileceksiniz.
Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Ölçüm aracımızı alıyoruz ve 10 TL civarına kadar getiriyoruz. Neden? Buraya tekrar bir pullback yaparsa, ki yapma ihtimali hala var çünkü uzun vadeli bir grafik bu. Oraya geldikten sonra ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşalım. Şöyle gördüğünüz gibi 10 TL civarlarına kadar getiriyoruz. Ve her zaman ne diyoruz? Diyoruz ki uzun vadeli çanak kulp formasyonları ve uzun vadeli Toba formasyonları kendisini 2'ye 3'e katlayabiliyor. Hatta 4'e de katlayabiliyor. Fakat biz ortalama 2'ye katlama seviyesini sizinle paylaşacağız. Şöyle hemen alalım çizim aracımızı. Tekrar bir güncellemek amaçlı şöyle bir çizelim. Şu şekilde çanak boyunu aldık. Tam dibinden zirvesine kadar bir boy alıyoruz burada, çünkü çanağımız bu şekilde ve çanak kulp formasyonunun kulpun tamamlama seviyesine getiriyoruz. Yani 10.07 üstüne koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada hemen açalım, tekrar güncelleyelim. Daha önceki analizde biraz kaydırmış olabiliriz, hiç sıkıntı yok. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hatta burayı yanılmıyorsam 1,5 kat olarak almıştık. Fakat biz burada 2 kat olarak alacağız. 2 kat ne demek? 2'ye katlama seviyesi demek. Çanak kulp formasyonun 1. katlama seviyesi. Burası 2. katlama seviyesinde alıyoruz şöyle. Bir sonraki seviyenin üstüne getiriyoruz. Aynı şekilde şurayı kaldırıp hedefimize getiriyoruz. Evet, çanak kulp formasyonlarının nasıl çalıştığını ve uzun vadeli çanak kulp formasyonlarının kendisini nasıl 3'e 4'e katladığını daha önceki videolarda sizinle paylaşmıştık. Bunda da benzeri bir olay olursa en azından sadece hani 3'ü 4'ü boş verelim. 2'ye katlarsa ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşacağız. Ne dedik? Buradan hemen getiriyoruz 10 TL civarına, hatta şu an bulunduğu seviyeden itibaren bakalım 14.90 TL seviyesine getiriyoruz ve gördüğünüz gibi bizim ana hedefimiz olan, yani formasyon katlama hedefine getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi %15.524'lük bir yükseliş potansiyeli var. Eğer çanak kulp formasyonunu 2'ye katlarsa ve 10 TL üstünde kaldığı sürece bizim verdiğimiz bu hedef, bu potansiyel geçerli olacaktır. 10 TL üstünde kaldığı sürece uzun vadeli dediğimiz her zaman söylüyoruz, tekrar söyleyelim. En az 1 yıllık zaman dilimi demek. Bu 1 yılda olabilir, 2 yılda olabilir, 3 yılda olabilir. En az 1 yıl olacak ama oraya dikkat edelim. Bu arada bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa onları da bu videonun yorum bölümüne yazın, tartışalım. Ve bu şirket hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Hatta temeline de biraz bakalım. Bakalım temel verileri nasıl, onu da sizinle hemen paylaşalım. Evet, Hatek'in sayfasına geldiğimiz zaman Z borsadan bakıyoruz her zaman. Gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş var. Ve verilerine baktığınız zaman, bir de arkadaşlar her zaman söylüyorum size, ben şahsen alsat yaparken özellikle, tabi uzun vadeli olduğu zaman başka, çok da temel verilere bakmıyorum. Çok da önemsemiyorum açıkçası, ama önemseyen varsa aranızda, onlar da bu verilere göre hareket edebilirler diyelim. Şimdi bakalım burada önemli olan nedir? Bizim için önemli olan FK değeri. Burada 146 diyor. Bu çok yüksek bir FK. Ama ne kadarı doğru bilemem. Çünkü gördüğünüz gibi FK'sı bu kadar yüksek olmasına rağmen, 2 aydır borsa yerinde saymasına rağmen hem de %30'luk bir yükseliş yapmış. Piyasa değeri bölü defter değeri iyi. 1,5 çok da kötü değil. Daha aşağılara indiğimizde piyasa değeri olarak 938 milyon 700 binlik bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz ve bunu dolar bazlı baktığımız zaman 32 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Hisse adedine baktığımız zaman 10 milyonluk bir hisse adedi var. Hacmi de 149 milyonmuş ve fiili dolaşımdaki hissesi %59, çok fena değil aslında. Hani çok da kötü değil, çünkü bazılarına baktığımız zaman %90, 95 hatta 99'luk bir oran var. Onlar çok kötü bana göre tabii ki, ama buraya baktığımızda %60'lık bir fiili dolaşımı var. Ondan sonra en son net karına baktığımız zaman 12 milyonluk bir zararı var. Son 4 çeyrekte, yani 1 yıldaki kar zarar durumuna baktığımız zaman da 6 milyonluk bir kar var. Sermayesi de 63 milyon TL. Bu şekilde temel verilere bakabilirsiniz veya daha detaylı isterseniz daha detaylı analizlerinde şurada mesela S borsa kullanıyorsanız
Sağ tarafa gelip burada kademe analizi ve bilanço analizine ulaşabilirsiniz. Evet, verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.